Gezegenlere diktim. Düz bir çizgiydiler ve bütün görebildiğim Bir kılıç mı? bu mükemmel. Gerçekliği bölebilecek hem de ilkel enerji. Bu videoda sizlerle birlikte Ben 10 serisinin en zeki, en bilge ve en önemli karakterlerinden biri olan Azmuth'un seri içinde yaptığı tüm hataları ve bu hataların açtığı büyük sorunlar hakkında konuşacağız. Seri içinde Azmuth her ne kadar ilk düşünür olarak kabul edilen bir karakter olsa da Azmuth cidden çok saçma hatalar yapmış ve bu hataların çoğundan ders almamıştı. Elbette tüm bu konular hakkında konuşacağız, ancak videoya geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımızı hype puanla gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. O burada. Kim burada? Azmuth. Emin olun buradayım. Eğer Azmuth'un yaptığı tüm hataları sırasıyla kronolojik bir şekilde saymamız gerekirse ilk başta Azmuth'un Ascalon'u yapmasından bahsedebiliriz. Seriyi izleyen pek çok izleyici Azmuth'un yaptığı en büyük icadın Omnitrix olduğunu sansa da serinin ilerleyen dönemlerinde, yani Ben 10 Ultimate Alien serisinde bu durumun yanlış olduğu ortaya çıkmıştı. Azmuth henüz genç bir galvanken Ascalon adında son derece güçlü, yıkıcı ve hem teknolojik hem de kozmik anlamda aşırı güçlü bir kılıç tasarlamıştı. O zamanlar Azmuth henüz genç ve toy olduğu için bizim bildiğimiz kadar barış canlısı ve ileri görüşlü biri değildi. O zamanlar tek derdi sürekli yeni icatlar yaratmak ve her yeni yarattığı cihazın bir öncekinden çok daha kusursuz ve güçlü olmasını istiyordu. Hatta bir noktada Azmuth bunu takıntı haline bile getirmişti. Gençken Azmuth'un düşünce yapısına ve kişiliğine baktığımızda aslında Azmuth'un geçmişte tıpkı öğrencisi Arbedo'ya benzediğini söylemek bile mümkündür. Öyle ki o zamanlar sevdiği kadın Zenith'in onu defalarca uyarmasına rağmen Azmuth bu takıntısını en sonunda gerçeğe dönüştürdü ve Ascalon'u yarattı. Tüm bunların sonunda sevdiği kadın Zenith, Azmuth'un göremediği yıkımı ve acıyı daha en başından gördü ve Azmuth'un geri dönülemez bir yola girdiğini fark ettiğinde Zenith onu sessiz sedasız bir şekilde terk etti. Yaşanan onca şeyden sonra günlerden bir gün Ascalon'un varlığından haberdar olan bir savaşçı kılıcı çalıp gezegeninde düzeni getirmek istiyordu. Ancak kılıcın kontrolsüz gücü savaşçının kendi gezegenini yok etmesine sebep olmuştu. Yani Azmuth'un Zenith'i dinlememesi sonucunda kontrolsüz güç bir gezegeni, kocaman bir medeniyeti ve milyonlarca hayatın bir kısmını yok ederken bir kısmını da evsiz bırakmıştı. Ayrıca şuna da bir açıklık getirmek isterim. Burada bahsi geçen gezegen aslında seri içinde çok kez gördüğümüz Inkorsiyanların gezegeniydi. Zamanında Inkorsiyanlı bir savaşçı kılıcın varlığından haberdar olduğu için onu çaldı ve kendi gezegenini yanlışlıkla yok etti. Yani aslında Azmuth kılıcı yaparak hem bir gezegeni yok etti hem de hayatta kalmayı başaran diğer tüm canlıları evsiz bıraktı. Elbette bunun sonucunda Inkorsiyanlar seri içinde sürekli uzay gemilerinde yaşayan ve pek çok gezegeni işgal etmek isteyen saldırgan bir türe dönüştüler. Geçmişte yaşamış oldukları büyük yıkımı diğer gezegenlere yaşatmak istediler. Bunun seri içinde birçok kez görmüştük. Yani aslında Inkorsiyanların kötü olmasının en büyük sebebi de yine Azmuth'tu. Adamları durduk yerde evsiz ve vatansız bırakmıştı. Bunun sonucunda Inkorsiyanlar gelecekte hem pek çok gezegene hem de Ben 10'ına musallat oldular. Yani Azmuth durduk yerde düşman bu uzaylı ordusunun doğuşuna sebep oldu. Elbette tüm bunlardan sonra Omnitrix'i yapması ve barış canlısı bir karakter olması Azmuth'un kaybettiklerini geri getirmemişti. Peki bunca olaydan sonra Azmuth'un ders almasını beklerken ders aldı mı derseniz bence almadı. Çünkü daha bu olayların hemen ardından kılıcı tamamen yok etmesi gerekirken Azmuth kılıcı alıp dünyaya geldi ve kılıcı kendi elleriyle Sir George'a teslim etti. Ya kardeşim, sen bu kılıcın nedenli sorun ve yıkım getirdiğini gördün. Hangi akla hizmet kılıcı karşına çıkan birine teslim edersin ki? Kılıcın zaten kontrolsüz güç yüzünden tüm bir gezegeni yok ettiğini çok iyi biliyorsun. Elbette bu noktada o dönem şartlarında dünyanın Diego'nun canavarları tarafından işgal edilmek üzere olduğunu savunanlar da olacaktır. Ve Azmuth'un bu duruma göz yummak istemediği için kılıcı Sir George'a teslim etmek istemiş olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın. Azmuth bir galvan ve galvanlar baktığımız zaman serideki en zeki karakterlerdi. Ancak Azmuth'un burada yaptığı şey tamamen amatörce davrandığını gösteriyordu ve karşısına
çıkan Sir George'un kim olduğunu bile bilmeden kılıcı ona teslim etmişti. Yani Azmut burada sırf geçmişte yaptığı hatayı telafi etmek ve vicdanını biraz da olsa rahatlatmak için kılıcı şuursuzca birine teslim ettiğini gösteriyordu. Evet, Sir George seride gerçekten sözün eri, sadık ve güvenilir bir karakterdi. Ancak George'un kötü biri olabilme ihtimali de vardı. Ayrıca kendi gezegenini de yok edebilirdi. Yani Azmut'un geçmişte şahit olduğu şeylere rağmen kılıcı yine duyarsız ve düşüncesiz bir şekilde birine teslim etmesi ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi ortalıktan kaybolması oldukça saçmaydı. Tüm bu olaylardan sonra George kılıcı yıllarca kullandı ve Diagon'la savaştı. Sonunda kılıcın gücü sayesinde Diego'nu mühürlemeyi ve onu yıllarca hapsetmeyi başardı. Yıllar sonra George kılıçla yeniden bir araya geldiğinde kılıcı Azmut'a vermek istemedi. Hatta Azmut kılıcı ondan zorla almaya çalışmıştı. Yani bu da şunu gösteriyor ki kılıç güçlü ve kullanıcısını zamanla yozlaştırabiliyordu. Kılıcın kullanıcısını yozlaştırdığını çok iyi biliyoruz. Çünkü Ultimate Alien serisinin final bölümünde Ben Tennysson Diego'nun güçlerini özümsemiş olan Vilgax'ı yenebilmek için kılıcı kullanmıştı. Vilgax'ı kolay bir şekilde yendikten sonra kılıç onun zihniyle oynamaya başlamış ve onu yozlaştırmaya başlamıştı. Hatta bir noktada kılıcı geri vermek bile istememişti. Bu da kılıcın aslında insanları yozlaştırdığını ve iyi niyetli insanları bile zamanla kötü birine dönüştürebileceğini gösteriyordu. Yani Azmut'un bu düşünce yapısı onca şeye yol açmasına rağmen Ascalon'u bu sefer kendi elleriyle herhangi birine yeniden teslim etmesi bence çok amatörce ve saçmaydı. Bu durum aslında Azmut'un hatalarından ders çıkarmadığını, üstüne üstlük yeni hataları yol açtığını gösteriyordu. Azmut'un Ascalon hatasından sonra kendini barışa adamış olması onun hata yapmayacağı anlamına gelmiyordu tabii ki. Geçmişte yaşadığı tüm bu olaylardan sonra Azmut daha yıkıcı ve yok etmeye odaklı icatlar yapmak yerine daha barışçıl icatlar ve türlerin nesillerini devam ettirmeleri adına teknoloji üretmeye başlamıştı. Bu icatlar arasında geliştirdiği en gelişmiş ve en kusursuz icatsa elbette Omnitrix'ti. Seri içinde Azmut bu saati evrende yaşayan her türün DNA'sını korumak ve herhangi bir yok oluş durumunda tüm canlıları geri getirebilmek için tasarlamıştı. Hatta saatin içinde 1 milyondan fazla uzaylının DNA örneği olduğunu da biliyoruz. Elbette seri içinde Azmut Omnitrix'in sürekli olarak bir barış aracı olduğunu söylese de böylesi bir cihazın varlığı yine büyük bir tehlikeyi ortaya çıkartıyordu. Çünkü cihazda evrende yaşayan tüm güçlü güçsüz canlıların DNA örneği mevcuttu ve bunu kullanan kişi istediği canlının formunda belirli bir süre girebiliyordu ve seçtiği uzaylının güçlerini de yine belirli bir süreliğine kullanabiliyordu. Saat bir barış ve empati aracı olarak tasvir edilse de seri içinde Azmut'un aksine pek çok karakter bu cihazı daha çok bir savaş aracı olarak görüyordu. Hatta serinin amansız düşmanı Vilgax'ın en temel amacı bu cihazı ele geçirip evreni kendi boyunduruğu altına almaktı. Yani Azmut istemeden de olsa yine yeni bir kötü adamın ortaya çıkışına ve Ben Tennyson'ın başına yine dert açmaya devam ediyordu. En azından böyle bir teknoloji yapılıyorsa bunu herkesten gizlemesi gerekirdi. Çünkü Omnitrix'in varlığı evrendeki pek çok tehlikeli gücün dikkatini çekmiş ve Vilgax da dahil olmak üzere pek çok karakter seri boyunca bu saati almak için Ben Tennyson'ın başına bela olmuştu. Dediğim gibi Azmut bu cihazı yaparak Vilgax'a dahil olmak üzere pek çok kişinin dikkatini kendi üstüne çekmişti. Omnitrix'i de tıpkı Ascalon'da olduğu gibi yanlış kişilere kaptırmamak için Azmut cihazı daha önceden tanıdığı ve çok güvendiği Max Tennyson'a göndermek istedi. Ancak bu noktada Azmut yine çok büyük bir hata yaptı. Tıpkı Ascalon'da yaptığı gibi Omnitrix'i de başka birine emanet etmek istemişti. Elbette Azmut geçmişte Max'in yaptığı başarıları ve tesisatçı olarak ne kadar güvenilir biri olduğunu biliyordu. Ancak bunu yapması da yine büyük bir saçmalıktı. Çünkü seri içinde zamanla yozlaştığını, hatta kötü olduğunu gördüğümüz pek çok tesisatçı olduğunu biliyoruz. Hatta bunların içinde Max'in eski ortağı olan Phil ve Cervantes de vardı. Yani Max de tıpkı bu tesisatçılar gibi zamanla yozlaşmış biri olabilirdi, öyle değil mi? O zaman ne olacaktı? Elbette dünyanın sonu gelecekti. Ya da saati Max yerine veya ben yerine kötü biri bulsaydı ne olacaktı? Yine işler çığırından çıkacaktı. Yani aslında Azmut'un yapmış olduğu planların pek çoğu aslında hep bir doğaçlama ve anlık yaşanan durumlardan ibaretti. Böylesi aceleye gelmiş ve saçma planlar yüzünden Azmut'un çoğu zaman hata yaptığını görmüştük. Aslında saatin Max'le birleşmesi gerekirken bile bunu yapamamış ve asıl kullanıcısına ulaşamadan Ben Tennyson'la birleşmişti. Yani demek istediğim aslında tüm bu olaylar hep bir şansa dayanıyordu ve sonucu da her
zaman bir felaketle sonuçlanıyordu. Videonun başında Azmut'un gençken tıpkı öğrencisi Albedo'ya benzediğinden bahsetmiştim. Aslında Azmut'un bir diğer hatası da buydu. Yani öğrencisi Albedo'ya Omnitrix hakkında her şeyi öğretmesiydi. Ben 10 Alien Force serisinin ikinci sezonunda bizler Albedo'yu ilk kez görmüştük. Azmut'un öğrencisi olan bu karakter geleceği parlak bir galvandı. Hatta Azmut Omnitrix'i tasarlarken asistan olarak görev yaptığını da öğrenmiştik. Ve bu sayede Albedo da Azmut kadar olmasa da yine Omnitrix hakkında pek çok bilgiye sahipti. Az önce dediğim gibi Albedo tıpkı Azmut'un genç hali gibiydi. Galvanların tüm türlerden daha üstün olduklarını ve zekaları sayesinde tüm evrene sahip olabileceklerini savunuyordu. Hatta Omnitrix'i kendisinin kullanması gerektiğine inanıyordu. Çünkü Omnitrix hakkında pek çok bilgiye sahipti. Özellikle Omnitrix gibi yüksek teknolojiye sahip bir cihazı sıradan bir insan olan Ben Tennyson'a verdiği için Azmut'a fazlasıyla öfkeleniyordu. Böylesi yıkıcı bir gücün sıradan bir insanın elinde olmasını hazmedemiyordu. Aslında Azmut bir nevi onda kendini gördüğü için ona bu kadar sert davranıyordu. Çünkü geçmişte o da tıpkı Albedo'ya benzer bir yaklaşıma sahipti. Ancak Azmut'un burada yaptığı hata elbette Albedo'ya sert davranması değildi. Ona Omnitrix hakkında pek çok bilgi vermesiydi. Albedo'nun böylesi bir güç hakkında bu kadar fazla bilgiye sahip olması elbette Azmut'un suçuydu. Öyle ki adam Omnitrix'in bir kopyasını yapmayı bile başarmıştı ve yaptığı saat neredeyse orijinal saat gibi kusursuz çalışıyordu. Hatta daha da ileriye gidecek olursak serinin devamında Omnitrix'in eksik parçasını çalarak Ultimatrix gibi çok daha yıkıcı ve saldırgan bir Omnitrix versiyonu yaratmayı başarmıştı. Hatta bir noktada bizim Ben Tennyson'a üstünlük kurmuştu. Elbette seri içinde Albedo'nun tasarladığı saatler Azmut'un yaptığı saatlere nazaran çok daha kusurlu, sorunlu ve işlevsiz gibi görünse de sonuç olarak Albedo'nun yaptığı saatlerin de bir o kadar güçlü ve yıkıcı etkisi olduğunu görmüştük. Yani böylesi güçlü bir cihazı yaparken harbiden Albedo gibi kibirli ve gücü aç birine bilgi vermesi gerçekten çok büyük bir hataydı. Ve Azmut'un bu hataları yüzünden yine yeni bir kötü adam doğmuş ve ileriki dönemde Ben Tennyson için çok büyük bir sorun yaratmıştı. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum ancak seri içinde gördüğümüz pek çok kötü adamın aslında bir nevi Azmut'un geçmişte yaptığı hatalar yüzünden Ben Tennyson'ın başına bela olduğunu söyleyebiliriz. Bana göre Azmut'un seri içinde yapmış olduğu en büyük hatalardan biri de yine Omniverse serisinde galvanik mekamorfları kazara yaratması olmuştu. Elbette bunu tam olarak bir hata olarak ele alabilir miyiz bilemiyorum. Sonuçta galvanik mekamorfları bir deney kazası sonucu yaratmış olsa da ilk başlarda yapmış olduğu bu hata iyi bir şekilde sonuçlanmıştı. Çünkü galvanik mekamorfların hepsi çok sağlıklı, yardımsever ve galvanlarla barış içinde yaşıyorlardı. Hatta güncelleme uzaylısının Omnitrix eklenmesinin diğer sebebi de bu kazanın gerçekleşmesi olmuştu. Ancak Azmut'un burada yapmış olduğu en büyük hata Malware'in kusurlu formunu hiçbir şekilde tedavi edememesiydi. Elbette Malware'in kusurlu bir şekilde doğmuş olması belki de Azmut'un hatası olmayabilir. Ancak Malware'in kendi türünden daha zayıf olması onu fazlasıyla öfkelendiriyordu. Azmut sürekli olarak Malware'in gerçek sorununu bulmaya uğraşsa da bir türlü olumlu sonuç alamamıştı. Sürekli yeni tedavi masallarıyla Malware oyalaması ve onun sorununu tam olarak çözememesi en sonunda Malware'in hakkını kaba kuvvet kullanarak almasına yol açtı. Bunun sonucunda Malware yoldan çıkarak kötü birine dönüştü ve her şeyin sonucunda istediğini alarak tüm galvanik mekamorflardan çok daha güçlü bir hale gelmişti. Böylelikle gelecek dönemde Ben Tennyson'ın başına çok büyük bir dert daha açılmış oldu ve bizler yeni bir kötü adamın doğuşuna şahit olduk. Hatta Malware bir noktada diğer kötü adamlardan daha da ileri giderek Feedback'i tamamen yok etmişti. Elbette bu durumda Ben Tennyson'ın Omnitrix'i kullanmayı bırakmasına kadar gitmiş ve 5 yıl boyunca aktif olarak kahramanlık yapmamıştı ve kahramanımızı psikolojik olarak yıpratacak bir döneme sokmuştu. Yani seri içinde Azmut ne kadar da ileri görüşlü ve zeki bir karakter de olsa pek çok kötü adamın doğuşunda parmağı olan ve Ben Tennyson'ın başına sürekli bela açan birçok kişinin ortaya çıkmasına sebep olan asıl kişiydi. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte belki de ilk kez izlediğiniz bir konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Diziyi izlerken belki hiç fark etmediniz ancak ben Azmut'un bu yönlerini fark ettim ve bu konuda bir video yapmak istedim. Umarım yapmış olduğum videodan keyif almışsınızdır. Bana kalırsa Azmut gerçekten seri içinde pek çok hata yapan karakterlerden biriydi. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bunun yanı sıra videolarımızı hype puanı atarak da bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Sonrasında ne olacağını düşünmek benim işim değil. Şu anda ne olduğu önemli.
Çok doğru söylemişsin. Ne? Hayır, doğru değildi. Bunu size gösterme nedenim de bu zaten.